Merhaba sevgili meslektaşlarım, arı severler, doğa severler. Bugünkü videomuzun konusu teşkilat sistemi ters kat, yani teşkilat sisteminde ters kat. Teşkilat sistemi nedir? Teşkilat sistemi kule sistemlerini ve ters kat sistemlerini içine alan ve daha gün yüzüne çıkmamış, henüz yayınlamadığım sistemleri içine alan bir sistemdir. Ve bu sistemlerin hepsi kitaba dökülmüştür. Ve ben de bunların izinlerini aldıkça tek tek yayınlıyorum. Örneğin kule sistemini yayınladık. Ters katın birinci videosunu yayınladık. Bu da ikinci videosu. Şimdi gelelim ters katla yayınladığım videodan bana gelen sorulara. Bu videoya ilgili gerçekten de çok güzel dönüşler aldım. Fakat bir o kadar da sorular aldım. Bazı arkadaşlarımız ters katın nasıl olduğunu tam olarak anlayamamışlar. Bu yüzden bazı sorular aldım. Bu videoyu hem bir tane başka ters kat yöntemini ve mecburi yöntemini anlatırken bir taraftan da bana gelen sorulan sorulara cevap vereceğim. Şimdi burada bu ters kat olayı gerçekten de çok yanlış anlaşılmış. Yani yanlış bilgilerle tamamen arıcılar yanlış yönlendirilmiş. Bana gelen en çok sorulardan bir tanesi ters kat hangi dönemde ve ne zaman uygulanmalıdır diye. Hemen ben size şöyle belirteyim ki bazı bölgelerde yani bir ay 15 gün daha önce bahar gelir. Diğer bölgelerde daha geç bahar gelir. Bunu tam olarak ben size tarih veremem. Bazı arkadaşlarımız tarih istemiş. Yani bunu siz yörenize göre uygulayacaksınız. Ama ters katın nasıl veyahut da kule sistemleri ile ilgili bunların nasıl zamanlamasını yapacağım diyenler için çok önemli bir tane detay söyleyelim. Kule sistemiyle çalışmak için veyahut da ters kat veyahut da diğer anlatacağım henüz yayınlamadığım sistemlerde çalışmak isteyen arkadaşların öncelikle bilmesi gerekir ki ters kat kule sistemi ve diğerleri aslında ilkbaharda değil de sonbaharda başlar. Çünkü sonbaharda arılarımızı mümkün mertebe 10 çerçeve kışa sokmak zorundayız. Bunun nedeni de arılarımızı eğer 10 çerçeve kışa sokarsak varoadan arındırılmış sağlıklı sonbahar yavruları attırılmış stokları tamamlanmış. Bu arı onlu girdiğinde 8, 9, 10 çerçeve ilkbaharı görecektir. Önemli nokta budur. Yani bu gibi sistemlerin başlangıcı aslında sonbahardır. Güçlü arıdır. Örnek diyelim ki siz Mart ayına 3 çerçeve bir arılan çıktığınızda bu sistemlere yapamazsınız. Çünkü bu sistemleri yapmanız için 3 katlı bir 3 çerçeveli bir arı yeterli değildir. 3 çerçeveli bir arı kata gelene kadar siz burada onlu çıkmış bir arıyla üçüncü kata çıkmış olacağınız için kesinlikle bu 3 çerçeve kıştan çıkmakla olacak bir iş değildir. İlerleyen videolarımda sizlere arıyı güçlü nasıl tutabiliriz diye özel videolar hazırlamayı düşünüyorum. Yani burada önemli olan güçlü koloninin sürdürülebilir olmasıdır. Bir başka türlü deyiş de şudur. Mesela 3 kat 3 çerçeveli 300 tane arı yerine 80 tane güçlü onlu arı her zaman 2-0-3-0 öndedir. Gerek maliyet bakımından, gerek besleme bakımından, gerekse kışlama yüzdesi bakımından her şekilde, her konuda güçlü arıyla çalışmak avantajlıdır. Şimdi bunu geçtikten sonra kolonimize dönelim. Bu gördüğünüz koloni bir önceki attığım ters kat videosuyla aynı şekilde, aynı eşitlikte sonbaharda ve ilkbaharda besleme, ilaçlanma, her şey dahil eşit muamele görmüş bir arı. Fakat tek değişik şey burada. Diğer
kolonideki genç arıydı. Bu kolonideki de yaşlı arı. Diğeri 2 yaşına girmiş bir arıydı. Bu da 3 yaşında bir ana arı. Şimdi burada bunun ana arısını bulduk ve hemen bir tane boş kovanın içine aldık. Arının aslında bakılınca yumurtalama düzeni her ne kadar güzel görülse de, yani arı sol tarafa doğru çalıştığı için daha sıkı bir yavrusu var ama ana arının artık son dönemlerinde olduğunun bir göstergesidir. Bu ana arının koloni düzenini bozmadan değiştirilmesi lazım. Bunu nasıl değiştireceğiz? Videonun ilerleyen bölümlerinde göreceğiz. Evet, ana arımız yeşil katın içine alındı. Şimdi alta ayarlama yapıyoruz. Ve buna yine ham petek gireceğiz. Tabii ki bu arının anası eski diye popülasyonu bir tık daha az olduğu için buna diğer iki gibi çok sarı petek yani ham petek girmeyeceğiz. Neden sürekli genç ana ile çalışmamız gerekir? Yani birincisi, bu gibi sistemlerde ana arı sürekli yumurtlar. Yani her ana arının yumurta kapasitesi bellidir. Ne kadar kaliteli olsa da 3. yılına geldiğinde bu arı kesinlikle oğula meyilli olacaktır. Veyahut da koloni bunu bir şekilde değiştirecektir. Önemli olan bunu baştan gözlemleyip zamanında müdahale edebilmek. Normalde bu ana arının sonbaharda değişmesi gerekirdi. Fakat elimde olmayan sebeplerden dolayı bu ana arı değiştirilmedi. Videoyu çekmek için de aslında iyi bir konu olmuş. Şimdi burada gelelim bu petek meselesine. Burada buna 3 tane çerçeve ortadan bırakıp diğerlerini üst kata alacağım ve kenarlarına petek vereceğim. Gelelim şimdi diğer sorulardan bir tanesine. Neden 2 yılda ana arıyı değiştirmeliyiz? Veyahut da ben 3 yıl 4 yıl aynı ana arıla çalışıyorum diyen arıcı arkadaşlarımız var. Evet, ben bunlara saygı duyarım. Ana arı 5 ila 7 yıl arasında yaşamaktadır. Bu yüzden şöyle ki, mesela bakın şurada hemen yine çanak yani heves yüksükleri dikmiş arı. Ana arının şöyle ki, gelelim ki ana arı 7 yıl 5 yıl arası, yani dokunulmazsa, sağlıklıysa yaşandığı rivayet edilir veyahut da gerçektir. Yani bir ana arının 5 yıl 7 yıl 5 yıla kadar, evet, mesela ben kendi gözlerimle 4-4,5 yıl yaşadığına tanık oldum ama oradan yukarısını daha hiç göremedim. Hadi diyelim ki 5 yıla kadar yaşar ama 7 yıl olduğunu ve bu 7 yılın daha da üstüne çıkan bazı görüşler olduğunu da biliyorum. Neyse, bunu tartışmaya gerek bile yok. Benim sistemime geri dönecek olursaydık, şimdi ana arının yıpranma sebeplerinden bir tanesi de maalesef günümüzde yaptığımız varroa ilaçlamaları. Bu gerek oksalik asit, formik, yani kısacası asit grupları olabilir, amitraj grupları olabilir. Her aracı farklı yapar ama hiç fark etmez. Çünkü hiçbir varroa ilacı masum değildir. Bunu deyince de bazı arkadaşlar diyor ki, yani diğer arılara da zararı yok mu? Mutlaka vardır ama işçi arıların yazın 40-45, 5'te ben vereyim 50 günde hayatları olduğu için 50 gün. Erkek arıların çiftleşme olmazsa 60, hadi 70 diyelim. Bu arılar kaç defa varroa ilaçlamasına maruz kalacak ve 2 yıl kolonide kalmış bir ana arı kaç yıl varroa mücadelesine, ilaçlara, zehirlere, asitlere maruz kalacak? Bunu düşünerekten, bu yüzden bu konuyu daha dikkatli inceleyelim, irdeleyelim ve ana arılarımızı her 2 yılda bir değiştirelim. Diğer videoda alta bir tane petek bırakmıştık ve geri kalanını hamla doldurmuştuk. Bunda ise alta 6 tane ham petek bıraktık.
Hemen üst kata aldık. Ara yerdeki ızgara, bu ızgara konusuna gelince de bazı arkadaşlarımız inatla, yani bunu inada kaldırmışlar. ızgarayı kullanmak istemedikleri için başka aracıları da, yani özellikle acemi aracıları yanlış yönlendiriyorlar. Eğer bal alacaksak, bal alma niyetimiz varsa, bu gibi sistemleri yapma niyetimiz varsa kesinlikle ızgara bizim için en gerekli aparat. Modern arıcılıkta olmazsa olmaz. Benim kullandığım ızgaraya da takılan arkadaşlar, şimdi ben bunun içinde bir tane video attım. Son videom. O videoya bakaraktan aynı şekilde ızgarayı bulamasanız bile bunun el yapımını ve aynısını siz kendiniz de daha ucuz bir maliyete yapabilirsiniz. Son videoma göz atarsanız yapımı da çok kolay ve daha ucuz, siz de bunu yapabilirsiniz. Evet, üst katta yine arıları tam olarak ortaya topladık ve buna 4 tane petek girdim. Çünkü yanımda şu an bir sarı petek yok, ama buna bir sonraki gün gelip mutlaka bir sarı petek vererek üstten matara sistemiyle besleme yapmaya devam edeceğim. Matara sistemi olmadan da yapılır, fakat her zaman bir petek az olur. Bu yüzden matara sistemiyle beslemek benim için bir petek fazla öldürülmüş demektir. Bu da arıla üçüncü gelişim. Izgara demişken yine bazı arkadaşlar sanırım o noktayı kaçırmış. Izgaraların ne zaman ki çıkışı varsaydı erkek arı için arı silkmeye gerek yok. Yani soru şöyle gelmiş. Üste kalan erkek arıları içeride ölmez mi diye. Sanırım bu ufak detayı atlamışlar. Şimdi gelelim bu koloninin yüzük kontrolüne. Izgaraya alınan her arı, ister normal bir sistem olsun, ister ters kat olsun, ister kule sistemi olsun, ızgara atıldıktan sonra mutlaka 6. veyahut da 7. günü gelip üstteki yüksüklerin tamamen temizlenmesi gerekir. Yani bazı videolarda bunun üzerine değinmeyebilirim. Ama bunun her videoda değinecek olursam diğer şeylere mesela konuşamıyoruz. O yüzden arıcılar bilmeli ki ızgara atıldıktan 7 gün sonra mutlaka, 6-7 gün sonra mutlaka gelip üstteki ana arı yüksükleri var mı diye kontrol etmeleri gerekir. Çünkü bazı arılar üste yüksük atabilir. Bu da zamanla arıya, yani çalışma düzenine problem yaratabilir. O yüzden bunu mutlaka yapmamız gerek. Şimdi önce katımızı kaldırdık, ızgaramızı açtık. Ana arının ne yaptığına, nasıl çalıştığına göz atalım. Görüldüğü gibi ilk petek, yani sondaki petek daha önceden olduğu gibi polen, biraz da bal serpelemiş. Şimdi bu çekimde burada iki tane katlı arının arasında olduğu için tam net çekim yapılamıyor. Çünkü tripodum olsaydı belki ön taraftan daha iyi olabilirdi. Bu peteğimizi de çok iyi kabartmış. Buna da yine polen koymuş. Şimdi bir polen kabul edilebilir, fakat buna da polen serpilemiş. Buna yavru atması gerekiyordu ana arının. Bu da ana arının eksikliği. Bu arada arıyı sıkıştırınca arı parmağımı öptü ve biraz daha ağrımıştır su. Şimdi burada arının öptükten sonra iğnesini alıp üzerine biraz körükten duman attım. Bunun nedeni, arı ısırınca koku çevresine tehlike feromonu salgılar ve diğer arılar da harekete geçebilir. Ama en azından körükle bunu bu şekilde yaparsanız diğer arıları uyandırmadan devam edebilirsiniz. Bu çıtaya yavru atmış. Bu çerçevede bir yerinden sökümler başlamış, bir yerine yavru atmış. Evet, işte size anlattığım olay. Bu gördüğünüz yüksük değil, sadece bir kulak atmış, ama üstte içi boş bir tane heves yüksüğü ya da oğula hazırlanma gibi bir durum var bu arada. Yani yaşlı arıların kaçınılmaz sonu. Yüzbaşlarına bile polen koymuş. Yani ana arı burada
tam olarak yeterli hızda maalesef yumurta atamıyor. Yani attım. Diğer arı günlük ortalama 2000 yumurta atmışsa bu belki de 1500'lerin altında kalmış. Bu çerçevenin de üst başında yine görüldüğü gibi diğer tarafta polen blokejikleri var. Yavru azalması var. Aslında arıya bakınca yani çerçeveye bakınca çok da güzel sırma gibi gözükse de yetersiz. Bu çerçevemize bakınca yine çok güzel diyebileceğimiz bir çerçeve ama yine altları boş ve bol bol heves yüksüğü bunların içinde yumurta veyahut da larva yok ama kesinlikle bu arının oğul edeceğine bir güzel gösterge. Şimdi burada bu arının bak mesela şuraya da çanak dikmiş. Yani çanak. Bu eğer ki genç bir ana arı olsaydı asla bunu yapmayacaktı. Çünkü bir önceki yıl böyle bir şey yapmadı bu arı. Evet, bunu da kabartmış. Bunda da hafif yavru var ortasında. Güzel ilerliyor. Yani yetersiz gibi olsa da yine de koloniyi şimdilik yavaş adımlarla da olsa da götürebiliyor bu arı. Çerçeveler şişmiş, kabarmış. Siz nasıl diyorsanız artık. Evet, çerçeveler gayet de tıkırında. Şimdi burada bu ana arının değiştirilmesi gerek. Bu ana arıyı koloninin düzenini hiç bozmadan değiştireceğim ve bunu videonun ilerleyen bölümlerinde nasıl yaptığımı size anlatacağım. Aslında tüm kare kare görüntüleri alıp bu videoyu yapsam bu video belki de 1-1,5 saat sürer en azından. O yüzden bazı yerlerini kestim, anlatım olarak geçeceğim. Çünkü videoların çok uzun olduğunda şöyle bir problem var. Çoğu kişinin izlerken canı sıkılıyor ve genellikle kısa videolar daha çok tercih ediliyor. Yani bir taraftan sıkıcı olabiliyor bu uzun boyutlu videolar. Şimdi bu konuda bazı arkadaşlar diyor ki uzun olsa da zevkle izliyorum. Bazıları da diyor sıkıcı oldu. Ben de bunun ortalamasını bulmaya çalışaraktan ana arıyı bu koloniden nasıl değiştirdiğimin görüntülü olarak bir tane küçük videosunu e, daha sonraki videolarda paylaşacağım. Ama burada da anlatımını yapacağım ana arının nasıl değiştiğini kafaların karışmaması için. Şimdi üst katımızı ızgaramızın üstüne bir koyalım ve üst katta neler olduğuna da bakalım. Şimdi bu videoyu iyi dikkatli izleyen arkadaşlar o ana arıyı ben ilk geldiğimde yeşil katın üzerinde bırakmıştım. Sizce o ana arı oradan nasıl alta geçti? Bunu fark ettiniz mi? Videonun burasına kadar olan bölümde. Fark ettiyseniz süper. Fark etmediyseniz demek ki bazı şeyler dikkatinizden kaçıyor diyeyim ve geçeyim. Şimdi gelelim bu arının durumuna buradan. Evet bu arı yavruyu sökmeye başlamış. Yüzüklerine bakacağız bunu. Son attığım ızgara arı kule sistemi videosunda bir tane soru sormuştum. Bu soruyu iki kişi bilmiş. Bu iki kişi de şu videomu izliyorsa aynı nickle Instagram hesabı üzerinden bana verdikleri o cevabı kopyalayarak Instagram hesabıma atmalarını rica ederim. Gerçekten de sadece iki kişi sorduğum soruyu videoyu dikkatli izleyerekten çözmüşler. Onları tebrik ediyorum. Bu videonun da ilerleyen bölümünde küçük bir soru soracağım. Bakalım kim çözecek. Bu arıyı gördüğünüz gibi petekleri yine çok kabartmış ama ana arı yüksükleri de yapmış. Bu hem ana arının artık feromonlarının yetersiz olduğundan kaynaklı hem de bazı arılar her zaman ızgaranın üstüne alınınca kesinlikle bu şekilde yüksükler dikebilir. Şimdi ben öncelikle burada çerçeveleri tek tek çekerekten sizlere göstermek için yüksük arıyorum ve bu yüksükleri sonra da iptal edeceğim. Yani hemen iptal etmiyorum.
İlk önce bir görelim arı ne yapmış. Bazı arkadaşların demesine göre ızgaraya atınca da üstte o kesinlikle olmazmış. Ya da geçen seferki yaptığım videoda yüksük temizlemesi yapmadım. Çünkü video çok uzundu. Bunu da yapmam. Videoyu daha da uzatacaktı. Bu konuyu da burada yine bir defa daha işleyeyim ki önümüzdeki bazı videolarda yani yüksük temizleme bölümünü, görüntülerini kesip kırpayım ki videolar biraz daha kısa olsun ve can sıkmasın. Şimdi bu arada buraya kadar ham petekler gayet güzel. Her şeyi muazzam bir şekilde kabarmalar olmuş. Ana arının kalitesinin düşmüş olmasına rağmen. Yani bu da ters katın zamanında atılırsa iyi olmayan bir arıyla bile gayet başarılı olduğunun bir kanıtıdır. Şimdi burada dönüp yüksükleri temizleyip bu kolonimizi burada kapatıp 3. bölümüne geçeceğiz. Gelelim başka bir tane soruya daha. Matara sistemi. Evet, matara sistemi videomda hazır. Bunu da bu videodan sonra kesinlikle matara videosunu paylaşacağım. Bu videonun bir önceki videosunda yine üst besleme ile ilgili ve ızgara ile ilgili bir video paylaştım. Üst besleme, yani bazıları sormuştu ki benim kapağımın üstündeki o tapa ne işe yarıyor diye. Onun videosunu ve 3 tane aparatı var. Kapağın altına takılan, onları da bir tane küçük video yaparaktan bu videonun bir önceki videosunda paylaştım. Onlara da göz atarsanız o kapağın ne için olduğunu sanırım daha iyi anlarsınız. İzlemeyenlere izlemesini tavsiye ediyorum. Şimdi burada bu ana arı yüksüklerini imha ediyoruz arkadaşlar. İmha edildikten sonra artık bu arının başka bir şeye ihtiyacı kalmayacak. Sadece ana arı değişikliğine girilecek. Şimdi bazı arkadaşlar diyebilir ki bu ana arıyı, bu kolonya ana arısını değiştirmek yerine bölme yapılmaz mı? Evet, o yol da izlenebilir. Ama benim buradaki işime yarayan sistem bu koloninin devam etmesi ve benim bal akımlarına hazırladığım kolonilerden kaybımın olmaması adına ben bu koloninin ana arısını değiştirmeyi tercih ediyorum. Yoksa ikişer çerçeve ya da üçer çerçeve, 4 fark etmez. Çok güzel bölmeler de alınabilir. Bu tamamen herkesin kendi tercihine kalmış bir şey, kendi planlamasına kalmış bir şey. Benim planlamam bu koloniyi de bal akımlarına koşturmak olduğu için kesinlikle bölme yapmayacağım. Sadece çaktırmadan ana arısını değiştireceğim. Şu an yanımda boş bir tane kovan olsaydı bunu şimdi hemen başlardım. Fakat yanımda boş kovan olmadığı için bunu yarın veyahut da öbür gün 2 gün sonra gelip ana arı hamlesini yapacağım. Ana arı hamlesini nasıl yapacağım? Hemen onu da anlatayım. Kısa kısa geçeyim. Birincisi, kutularda daha önceden çiftleşmiş ana arı mevcuttur. Yarın öbür gün geldiğimde bunun altından bir veyahut da 2 tane, ama genelde bir tane kapağlı, bir tane polenlisini alıp yerine kabarmış petekler koyabilirim. Ve ana arıyı hiç dokunmadan yerinde bırakaraktan bölmeyi almış olurum. Yani bir tane kapağlı, bir tane de polenli ve ana arı kutularından çiftleşmiş hazır bir ana arıyı bu koloniye kabul ettirip yoluna devam ettirmek. Ve bu ana arı kabul olduğunda zaten bir tane yavru kapağlı olacağı için, bir tane de popülasyon olacağı için, bir veya da iki 3-4 çerçeveli bir tane yedek çekirdek koloni olacak ve bunu bal akımı sonrası hemen
değiştireceğim. Neden bal akımı sonrası değiştiriyoruz da daha önce değiştirmiyoruz? Çünkü buradan alınan çekirdek aile ana arı kabul ettirildikten sonra gerektiği kadar, yetiştiği kadar yavru atacaktır. Belki 3, belki de 4 çerçeve olacaktır. Zaten mevcut olan ana arıda 2, 3, 4 çerçeve yavru atacaktır. Bunu diğer koloniye aldığımızda, yani şöyle düşünün ki ana arı o kaybettiği performansı, yani az olan yumurtalarını, böylelikle yavruları, kapağlıları, açıkları 6 tane mesela kaybı varsaydı, bunları direkt bu şekilde tamamlamış olaraktan kaldığımız yerden kolonimiz hızlı bir şekilde devam edecektir. Yani bunu bu şekilde yapmak gayet hızlı bir şekilde ana arının kabulü ve koloniye dokunmadan yürümesini sağlayacaktır. Sanırım bu konu anlaşılmıştır. Evet, şimdi gelelim arının alt katına ve alt katından alınan ballara. Bu konuda illaki birileri bir şeyler dayatmak istiyor maalesef. Yani kalıntılı baldan bahsediyorlar. 1. Kalıntılı bal Dark Agency hangi kalıntı? Burada önemli olan ne? Şimdi bana göre kalıntılı bal. Kalıntılı bal, evet, günümüzde maalesef bütün yeryüzü biraz kirlenmiş diye havada uçan mikroplastikler, pestisitler, ama şöyle bir şey de var. Şimdi sen bunu tarım arazilerinde değil de yerleşim bilimlerinde değil de yerleşim birimleri tarım arazilerinden 30 kilometrede ötede yapıyorsan, amitraj gibi veyahut da izinsiz olarak kullanılan amitraj şekli sığır ilaçlarını kullanmıyorsan, bunda kalıntı var demek biraz acayip oluyor yani. Şimdi bu gibi konularda inat çekmek veyahut da inatlaşmak hiç de güzel bir şey değil. Evet, tarım arazilerinde biraz daha pestisit kalıntısı olabilir, daha fazla. Tarım arazilerinden yeri gelince ben de gidip orada bala çalışıyorum. Dağlık bölgelerde çalışıyorum. Şimdi varroa mücadelesine gelince, ben bu varroa mücadelesini asit gruplarıyla yaptığım için, özellikle oksalik asit, mesela amitraja karşı amitrajla kıyaslandığında birisi altın, birisi küflenmiş demir. Mesela amitraj küflenmiş demirdir. Çünkü amitraj, bunu ne kadar, ne biçim, ne şekilde derseniz deyin, kanserojen içerdiği için ve kanserojen kalıntı bıraktığı için arıcılıkta kullanılmamalı veyahut da serbest olan ülkelerde kullanılacaksa bu amitraj ilaçlarının üzerinde belirtilen bazı nasıl uygulanır diye söylenmiş. Yani demişler ki bunu sonbaharda veyahut da bal akımından 4 ay 3 ay önce kullanın. Ama benim gördüğüm şu: izinli olanları bırakın da sığır ilaçlarını da habire içine katıyorlar. 7-24 3 ay, yani siz o petekleri ne yaparsanız yapın yönetemezsiniz. Amitraj kalıntısı kesinlikle kalır ve kanserojen balları her tarafa dağıtırsınız. Eğer ki bir ülkede amitraj kullanmak serbestse, prosedür ne diyorsa arıcılarımızın ona uyması gerek. 4 ay önceden kesin diyorsa 4 ay önceden kesin. Bir de kaldı ki hiç durmadan fıs 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 amitraj vurmanın da bir anlamı yok. Çünkü günümüzde amitraj içerikli ilaçların yanı sıra bir yığın, bir ton varroa ile gayet güzel mücadele edilebilecek ilaçlarımız var. Bu konuyu daha fazla uzatmayayım. Şimdi gelelim bu arının nasıl değiştirileceğine. Ana arının. Ana arının değiştirilmesi aslında basit olacak. Çünkü ana arı buradan bir tane aldığımız petekle birlikte hazırdı. Bunu şu an bal akımında, bal sağımında olduğumuz için 2 gün sonra, 3 gün sonra gelip uygulayacağım. Şimdi benim burada yapmam gereken şey,
boşlukları doldurmak ve bu arıyı güzel bir şekilde beslemek. Güzel bir şekilde bunu beslerken diğer çekirdek koloniyi de beslemek. Şu gördüğünüz, şimdi çektiğim 3 tane çerçevede yavru var. Artık bu ana arı ben gelene kadar 2-3 gün, 5 gün ne kadar atabiliyorsa atsın. Biraz da bu beslenecek. Besleneceği için artık nereye ne koyabiliyorsa gerek polen gerek vereceğimiz şuruptan ve üzerine sağlıp atacağımız peteklerden alta biraz bal çekecektir. Ve bu arıyı değiştirmeye geldiğimde sadece ana arı buradan alınıp iptal edilecektir. Diğer koloni, çekirdek koloni direkt bunun içine 4 çerçeve, şuradan boş 4 çerçeveyi çekerek 4 tane boş çerçevenin yerine 4 çıta yavrusuyla, ana arısıyla birlikte buraya verilecektir. Ana arı buraya verilirken kafese alınıp bir gün sonra salınacaktır. Ve böylelikle hiç sorun olmadan bu koloni yoluna devam edecektir. Yani burada 3, diğerinde de en azından 3-6 tane yavru olacağı için arının popülasyonu da iyi. Yani bu arı kestane balına yetişmeyecektir. Fakat günebakanın, körpe günebakana yetişebilir. Oradan da güzel bir şekilde balını almaya devam eder. Bu ana arının geçen yıl sonbaharda değiştirilmemesi bana en azından bir kat 30 kilogram bala mal olmuştur. O yüzden bu arıcılıkta geç kalmak bazen size bu gibi zararlar verebilir, anlatmak istediğim bu. Sanırım burada ana arının nasıl değiştirildiğini, koloniye nasıl hiç zarar vermeden değiştirildiğini anlatmış oldum. Bu da bir yöntem. Benim için güzel bir yöntem. Çünkü koloninin devamlılığına fazla dokunmadan koloniden küçük bir çekirdek aile yaratılaraktan çaktırmadan da ana arıyı değiştirmek ve garanti adımlarla yürümek her zaman benim için arıcılıkta garanti çok önemlidir. Yoksa bu ana arı değiştirmeyi diğer metotlardaki gibi, yani bazı metotlar var. Yani tonla metot var. Onlardan birini kullanabilirdim. Ama benim kullandığım bu metot tamamen arı kolonisinin devamlılığını bozmadan gidecek, götürecek bir sistemdi. Bunun da değiştirme ve çekirdek koloni yapma videosu ayrı bir şekilde var zaten. Onu da isteyen olursa yayınlayabilirim. Şimdi burada ana arı meselesini sanırım anladık. Yine başka bir tane soru da başka bir videolarında görmüş bazı takipçilerim ve neden şu fırçayı suya sokup ıslattığımı bana sormuşlar. Arkadaşlar, benim fırçayı suya sokup ıslatmamın nedeni sadece bu arılara zarar vermemek. Çünkü fırçalar bazen gerçekten de sert olabiliyor ve sıkmak için vurduğunuz her darbe arılara zarar veriyor. Bu yüzden bu fırçaları hafiften suya ıslatıp suyunu da silktikten sonra arının üzerine vurursanız daha iyi olur. Bu da benim kullandığım metotlardan bir tanesi. Zaten bunu birçok arıcımız da yapıyor. Ama bazı arkadaşlar demiş ki bu bala karışmaz mı? Yok, karışmaz. Şöyle karışmaz. Bu bal sıcak. Senin bu 2-3 tane su zerreciği bu arının üzerinden, yani sırlara falan değiyorsa zaten sen bunun diğer katlara veya kovanlara aldığında o kadar sıcak ki buharlaşmadan yok olup gidiyor. Yani bu konuda bir sıkıntı olmaz kesinlikle. Fırçanızı suya batırdıktan sonra çok iyi bir şekilde 4-5 defa sallamanız yeterli. Yine başka bir arkadaş şöyle bir soru sormuş. Yani demiş ki kat atma o bu, hiç varroa mücadelesi yok. Evet, benim kanalımda bugüne kadar varroa mücadelesi şekilleri ele alınmadı. Bundan sonra alınmayacak diye bir şey yok. Bunlar da yavaş yavaş gelecek. Yani ben kendi uyguladığım yöntemi, kendi uyguladığım varroa ile mücadele yöntemini
sizlere anlatacağım. Başka bir tane soru da şu şekilde gelmiş. Ana arı nasıl üretilir? Bununla ilgili kanalımda var yani. Gerekirse yenisi de çekilebilir. Bu gördüğünüz görüntüler de ana arıya veda görüntüleri arkadaşlar. Yani ana arının son hizmetinin sergilenmiş görüntüleri diyelim. Diğer bir soru da yine arı çoğaltma, arı bölme. Evet, bu konuda da sizlere çok güzel bir video hazırlayıp paylaşacağım. Onu da nasipse bugünlerde yapmalıyım ki çünkü sezon açıldı. Bazı bölgelerde bölümler başlasa da çoğuna yetişecektir diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili videoyu paylaşacağım. Matara sistemini zaten sıradaki video olacak. Bir şekilde nasipse videolarım gelmeye devam edecek her çeşitle. Şimdi burada yavaş yavaş videomu sonlandırırken sizlere demek anlatmak istediklerimi anlattım. Evet, bu videolar uzun oluyor. Bunları gerçekten uzun mu yapayım, kısa mı yapayım bana belirtebilirsiniz yorumlarda. Başka bir olay da bu kanalın tüm sosyal medyada Facebook'ta grup, Instagram'da, YouTube'daki nick neyseydi aynı nick'i bularaktan mesela Instagram üzerinden veyahut da Facebook üzerinden de bana mesajlar yazabilirsiniz. Zira bazı arkadaşlarımız cevap vermiyorsun diye serzenişte bulunmuş ama mesela yaptığım videolara şöyle düşünün, yani 1000 tane yorum gelse yapılan eski veyahut da yeni videolara 1000 tane yoruma dönüp yorum vermek çok uzun bir zaman alıyor. O yüzden dönüp cevap veremediğim arkadaşlarımdan özür diliyorum. Kısacası Facebook sayfası, Facebook grubu, Instagram ve TikTok. TikTok'ta benim nickim bütün sosyal medyalarda aynıdır. Akın Akıncı Arıcılık Doğa. Beni oralardan da bulup takip edebilir, mesaj yazabilirsiniz. Veyahut da Facebook grubuma herhangi bir video gönderip paylaşımda bulunabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir konu varsa onu da sorabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Elimden geldiği kadar mümkün mertebe zaten cevaplamaya gayret gösteriyorum. Bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Arılarla kalın. Dost kalın. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.